Merhabalar, ben Doktor Ayşe Göçoğlu. Bu videoyu çok seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü akşam yemeğinde ne yiyelim ya da ne mi yemeyelim videosu olacak. Bakalım bilmediğiniz bir şey konuşacak mıyım ama derli toplu olması güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bir kere ben akşam yemeği diyorsam onun bayağı erken bir saatte olduğunu kastediyorumdur. Ve çoğunuzun bildiği gibi aslında bir sürü hormon regülasyonu, bir sürü sirkadiyen kurallar yüzünden hakikaten 17'de yemeğin bitmiş olması bizim için anlamlı. Ama şu anda saat kaçta yediğimize değil, en son öğüne ne koyduğumuza, ne yersek daha iyi olacağına odaklanmak istiyorum. Şimdi bizim zaten son öğünde, yani son öğünü 17 yapmamızın sebebi neydi? Bizim işte kan şekeri ayarlamamız, saat 5'te en son lokmayı yedikten sonra işte 2 saatte kan şekerimiz normale gelsin, sonra karaciğerdeki şeker depomuz bitsin, gece yatarken de yağ yakalımdı, değil mi? Asıl mantığımız buydu. Yani aslında bizim 5'te kesme sebebimiz kandaki yemekten sonraki şekeri ve karaciğerdeki depo şekeri vücudun kullanabilmesi için ona zaman verebilmekte. Uykuya geçmeden önce, yağ faslına geçmeden önce mevcut şekere ait kaloriden, yani enerjiden kurtulmasıydı. Dolayısıyla mantıken kulağa ne geliyor? Demek ki son öğünde ne kadar az karbonhidratlı olursa biz gece boyunca yağ yakma faslına o kadar kolay geçeriz demektir. Çünkü hem kan şekeri yükselir biz son öğünde çok karbonhidrat yersek, hem de karaciğerdeki depomuz bir önceki açlıkta azalmışsa pıt diye o yine yerine dolar. Dolayısıyla demek ki son öğünde karbonhidratsız olmak bizim gece boyunca yağ yakmak için doğru bir seçeneğimiz olur. Peki karbonhidrat nedir, ne değildir? Genelde insanlar neyi hatırlar? Karbonhidratsız dediğimiz zaman hemen akla unluları hatırlar, değil mi? İçinde un ve şeker olmazsa bu karbonhidratsız diye düşünür. Hemen yana geçiyoruz. Mesela acaba kuru yemiş unlu mudur? Mesela badem unu diye bir şey var mı? Ceviz unlaşabilen bir şey mi? Fındık, fıstık unlaşabilen bir şey mi? Evet, onların içerisinde kendi nişastaları var. Demek ki aslında kuru yemişler de özünde unludur. Sadece yağlı değildir. Sağlıklıdır ama içinde un vardır. Peki baklagillerin zaten öyle olduğunu biliyoruz. Değil mi? Baklagillerin tamamı zaten unludur. Okey. Kuru yemişler gibi aklımıza gelmeyen, yağını mesele yaptığımız, yağından dolayı bu kalori mesele dediğimiz şeyin aslında meselesi içindeki o nişastasındandır. Hepsi, yani badem, ceviz, fındık, fıstık, hep aklınıza gelen bütün kuru yemişler unlaşabilir. Mesela kestane, değil mi? Sırf undur yani. Kuru yemişleri unlu diye bir hatırlayalım. Sağlıklı, sağlıksız demiyorum. Baklagilleri unlu diye hatırlayalım. Bir şey unsa zaten karbonhidrattır. Kompleks de olsa bir karbonhidrattır. Bizim amacımız akşam son öğünümüzde karbonhidratlı yememek. Baklagili yememek akla gelebilir kolaylıkla. Bu mercimek de olmasın, fasulye de olmasın, nohut da olmasın. Onları sabah ve öğleni anlatacağım. Öğlen öğününe koymak daha doğru olabilir veya sabaha. Kuru yemişleri de aynı şekilde gündüz öğünlerine koymak, akşam öğününe koymamak lazım. Amacımız ne? Unlu, iyi de olsa unlu olmasın ki bizim karbonhidratsız kafamıza uysun o beslenme diye. Unlu ve şekerli klasik bildiğimizin dışında nerede olabilir diye. Un aynı zamanda nedir? Hani starch, nişasta ya. Mesela patates unlu mudur? Patatesin şeyi olduğuna göre, hani altındaki toprağın altındaki o kısmı, patates nişastası diye bir şey var, değil mi? Demek ki patates unlu. Veya glutensiz falan filan ama pirincin zaten un olduğunu biliyoruz, değil mi? Patates, pirinç, baklagiller, akla gelmeyen kuru yemişler, bunların hepsi içerdikleri nişasta yüzünden bir karbonhidratlar. Salatalıkta da glikoz var, karbonhidrat var. Ama bizim burada minimize etmeye çalıştığımız konu daha büyük moleküllü ve unlular olmasın diye. Bunlar unlular. Peki karbonhidratsız yiyecek dedik, unlu şekerli dedik. Bu kötülerin yanında iyileri de hatırladık. Başka karbonhidratsız yine ne yemeliyiz? Mesela nedir yani unlu şekerli dışında? Mesela sütlülerde karbonhidrat var mıdır? Sütlü dediğimizde ne aklımıza geliyor? Peynir, değil mi? Yoğurt, özellikle peynir tabii. Süt, kefir vesaire. Şimdi peynirde, sütte ne vardı? Mesela süt için biliyorsunuz, değil mi? Ne demiştik? Laktoz. Ozla bitiyor.
Peynirde ne var? Galaktoz. Peynirde, yoğurtta. Gene ozla bitiyor. Ana konu neydi? Glikoz. Sonu ozla biten her şey şekerlemedir. Şekerdir yani. Vücutta bir tür şekerdir. Demek ki biz glikozdan kaçıyoruz yaparken sütteki laktoz, peynirdeki, yoğurttaki galaktoz da şekerdir. Aynı kuru yemişlerdeki unu fark etmediğiniz gibi süt ve peynir grubunun içerisindeki ona ait şekerleri de fark etmediğiniz için onu da sırf protein ve yağ sanıyor olabilirsiniz. Halbuki protein, yağ ve şeker bir aradadır. Aynı kuru yemişlerde olduğu gibi. İçlerinde onların da iyisi ve kötüsü demiyorum ama karbonhidrat vardır. Peki başka nelerden bahsedebiliriz gene karbonhidratsız dediğimizde? Başka şeker olarak mesela meyveler de şekerlidir değil mi? Meyvelerde hem glikoz olabilir bazı meyvelerde. Mesela üzümde glikoz vardır. Hem de fruktoz vardır. Fruktoz da bir şeker. Peki fruktoz şeker olarak fruktoz mudur yani? Hani glikoz değilse yaşasın mı? Ya da meyve iyidir tabii ama biz bunu gece yediğimizde yani akşam yemeğinden bahsediyoruz ya da akşam yemeğinden sonra otururken demek ki meyvelerin içerisindeki o glikoz ve fruktoz iyi de olsa gene ozla bittiği için tıpkı bu iyi peynir de yesek falan hani peynirin de iyisi kötüsü var biliyorsunuz. Bu süt ürünlerindeki gibi ozla bittiği için gene bize karbonhidrat yapacak. Şimdi demek ki saat 17 idealdir ama akşam dediğimiz öğünde bizim unlu, şekerli pasta, börek, bulgur, makarna, ekmek yemiyor olmamız bir şey değiştirmiyor. Mesela İşte hurma güzel, sağlıklı ama hurma meyvesinin içerisindeki fruktoz ve glikoz yüksek o saat için. Diğer meyveler aynı şekilde. Veya işte pekmez seviyorum falan. Hani bal seviyorum ama onlar da o saate olmuyorlar. Onların da yeri gündüz. Dolayısıyla sağlıklı da bilinse unlu, şekerli ve tatlıları kaldırdığımızda o kabaca hemen kuru yemişleri, baklagilleri, patates gibi kökü toprağın altında olan yer elması gibi şeyleri hatırlamamız lazım. İçi nişastalı sebzeleri. Arkasından işte küçük hani tohumcuklardan pirinç burada daha çok yazar. Şeye girmeyeceğim böyle susam, keten onlara girmeyeceğim. Onlar bence görmezden gelinebilirdir. Onların yağ oranı daha fazla karbonhidrata göre. Hani makro olarak pirinci söyleyebiliriz. Bulgur unlu yemiyoruz ya aklımıza gelmeyebilir. Pirinç, mısır unu falan aklımıza gene kötüymüş gibi gelmeyebilir. O saatte uygun değil. Ve peynir grubu ile meyve grubu. Şimdi burada ben bir yiyeceğe kötü veya iyi demedim. Sadece hangi yiyeceklerin içinde gene iyi ve kötü demeyerek karbonhidrata yani glikoza dönüşecek olan ham madde vardır ondan bahsettim. Buradaki amacımız akşam yemeğinde glikoza dönüşecek olan yiyeceklerin miktarını minimum tutalım ki kan şekeri yükselmesin, karaciğer şeker depolarımız dolmasın, bizim yatıp uykuda ve aç kaldığımız anda daha çok vücudumuz işte iç organ yağlarını, karaciğer yağlarını, kötü hücreleri veya belimizdeki yağları yaksın. Uykuda zaten yağ yakılır. Siz gece 3'te yataktayken gecenin 11'inde bile yemiş olsanız artık biraz yağ yakma moduna geçmişsinizdir. Uykunun amacı odur. Hibernasyon, kış uykusundaki hayvanlar gibi düşünün. Kış uykusunda onlar yağlarını yakarlar ya, biz de onu her gece küçük küçük yapıyoruz. Uykunun amacı zaten enerji olarak yağ yakma kafasıdır. Bizim onu arttırabilmemiz için son öğünümüz, yapamıyorsanız 5 öğünü benim için ideal ama istiyorsanız yani eğer siz ne bileyim 9'da yiyeceğim, 8'de yiyeceğim, 7'de yiyeceğim diyorsanız da o öğünde karbonhidratı kötüsünü bırak ama iyisini de bulundurmamayı bütün o depoları çabucak tüketip yağ yakmaya geçiş olarak anlamlı bulabilirsiniz. O yüzden peynir grubu protein sanılır, kuru yemiş grubu hani iyi yağlar sanılır, ondan sonra meyveler falan filan ama bunların hepsini alalım bu iyileri gündüz öğünlerine koyalım baklagiller aynı şekilde ve akşam öğününe koymayalım ki o karbonhidrat pikini minimumda tutmuş olalım. Geriye ne kaldı yiyeceğiniz? Bütün geriye kalan çok şey var yani. Demek ki sebze olan her şeyi yiyebilirsiniz. Bu söğüş olabilir, salata olabilir, zeytinyağlı olabilir değil mi? Çorba olan çoğu şeyi yiyebilirsiniz. Balık, et yine aynı şekilde yiyecekseniz yiyebilirsiniz. Yumurta yiyebilirsiniz. Bunlar sırf şeyler ya, karbonhidratsızlar, onları saymaya çalışıyorum. Sebzeler, söğüşler, çorbalar, işte balık, yumurta, hindi,
Başka ne akla gelebilir? Mesela hani meyve olacaksa da ayva gibi acayip şekersiz olanları, değil mi? Şeker tadı çok az olanları falan listenize koyabilirsiniz. Bana göre akşam yemeği demek bir çorbayla önce o yeme isteğini hafif bastırmak, bir kase çorbayla. Arkasından birkaç çeşit zeytinyağlı, fasulyesi var, ıspanağı var, o su var, bu su var. Bir iki çeşit zeytinyağlıyla yemek. Belki balık salata yemek, belki işte ızgara etli salata yemek, ne yemek istiyorsanız. Ama oraya baktığınızda o şeye, mesela salata tabağına peynir görmeyeceğiz içinde. Kuru yemiş görmeyeceğiz, baklagil görmeyeceğiz, değil mi? Meyve görmeyeceğiz. Bunları bırakacağız. Otlardan, yeşilliklerden, işte bol yağdan, belki içine konulmuş yumurtadan, tavuktan, etten falan oluşuyor olacak. Ama nişastalanan, unlanan şeyleri akşam yemeğine koymamak, bu biyokimyasal yolda gece yağ yakarken işimizi kolaylaştıracağı için kilo verme yollarında, çünkü gece yağ yakacağız, bize yardımcı olur. Yani kötü değil bunların çoğu. Kuru yemişi seviyoruz, meyveyi seviyoruz, baklagili seviyoruz, peynirlerin bir kısmını seviyoruz vesaire vesaire. Fakat bunların yeri gündüz, kahvaltı ve öğlen. Eğer 5'te kesebiliyorsanız son öğününüzde bile olabilir. Çünkü o son öğün, 5'teki öğünün karbonhidratı ne olursa olsun hesaba göre 5'te kestiğiniz için vücut onu ayarlayacaktır. Ama 5'i geçiriyorsanız bu grubu almamayı ve bu grubu sabah ve öğlen yemeklerine koymanızı ve burada yazanlarla bir akşam yemeği yapmanızı ve mümkünse çok yavaş yemenizi tavsiye ederim. Akşam ne yiyeceğim diyorsanız yememeniz gerekenler listesini hazırladım. Tabii ki bu %100 böyle yaşa anlamında değildir. Zaten çok az yiyenler var, kilo sorunu olmayanlar falan filan. Ama bu biyokimyasal bir bilgidir ve doğrudur. O yüzden 5'teki mantığı da, yani 5'te kesme mantığı da bu karbonhidratlardan kurtulmanın amacıdır zaten. Daha geç yediğimizde kurtulacak vaktimiz olmuyor. O zaman daha geç yiyeceksek sağlıklı da olsa ozla biten, yolu oza dönen, glikoza dönen yiyecekleri o saatten sonra tercih etmememiz gerekir. Yani oturup televizyonun karşısında çekirdek çitlediğinizde olmuyor o iş yani. Ama alın o kuru yemişleri kahvaltınızda, öğlen, gündüz istediğiniz gibi yiyin. Yani mantığımız burada yağ yakmaya başlamadan önce gece vücudun o ayarıyla bizim kan şekeri ve karaciğerdeki şeker deposunu sıfırlamakta ona yardım etmemiz. İdeali 5'te keserek bunları da yeseniz vücut hallediyor. Ama 5'i geçireceksiniz, bu gruba bulaşmamanızı tavsiye ederim. Beğenir, paylaşırsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın.